Merhaba arkadaşlar. Bugün Garanti Bankası'nın hisse analizini yapacağız. Diğer videolarda da söylediğim gibi şunu baştan söylemek istiyorum. Yatırım tavsiyesi değil de söylediklerim, ben analizini yapacağım. Ayrıntılarını vereceğim size. Artık burada bunları değerlendirip alıp almamak ya da elinizde varsa satıp satmamak tamamen size kalmış. Normalde A'dan Z'ye gidiyorum arkadaşlar. BIST 100 hisselerini. Şu anda A harfindeyim ama niye garantiyi yapıyorum? Çünkü yorumlarda talep geldi. Bu yüzden de öncelikli olarak garantiyi yapıyorum. Şu anda sizin eğer bir talebiniz olursa, merak ettiğiniz bir hisse olursa mutlaka yazın. Sizinkini de önceliklendireyim. Çok fazla uzatmadan hemen analizimize başlayalım. Varlık faiz verimine baktığımızda burada bir artış var arkadaşlar. Geçen sene bankanın her 1000 TL'lik varlığı ile 114 TL'lik faiz geliri elde ederken bu yıl 183.9 TL'lik faiz geliri elde etmiş. Yani varlık faiz verimi artmış. Faiz gelir dengesine baktığımızda bankanın faiz gelirleri faiz giderlerinden daha fazla. Bununla birlikte geçen seneye göre yılbaşından beri %161 daha fazla net faiz geliri elde edilmiş. Ücret ve komisyon gelirlerine baktığımızda burada bir artış var arkadaşlar. Net ücret ve komisyon gelirleri geçen seneye göre yıllık bazda %155 artmış. Aktif büyümesine baktığımızda banka toplama aktifleri geçen seneye göre %45.6 arttığını görüyoruz. Krediler büyümesine baktığımızda krediler geçen seneye göre %50 oranında artmış. Mevduat büyümesine baktığımızda mevduatlar geçen seneye göre %43 artmış. Net kar büyümesine baktığımızda geçen seneye göre %16.3 artmış. Öz kaynak büyümesine baktığımızda ise geçen seneye göre %41.1 oranında arttığını görüyoruz. Vergi öncesi aktif karına baktığımızda burada bir azalış var. Banka her 1000 TL'lik varlığına karşılık 48.3 TL vergi öncesi kar elde ediyor. Geçen sene bu rakam 59.8'di arkadaşlar. Öz kaynak karlılığına baktığımızda da bir azalış var. Banka her 1000 TL'lik öz kaynağına karşılık 352.9 TL'lik kar elde ediyor. Geçen sene bu 422 TL'ydi. Net faaliyet karına baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Bankanın çeyreklik net faaliyet karı 30 milyar TL seviyesinde. Geçen seneye göre %20'lik bir artış var. Sermaye yeterliliğine baktığımızda Basel standartlarının üzerinde olduğunu görüyoruz. Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu 18.6 arkadaşlar. Geçen yılda bu 17.9'du, yani bu da biraz daha yükseldi. Öz kaynak ağırlığına baktığımızda bir azalış var. Geçen sene aktiflerin finansmanında kullanılan öz kaynak payı %10.9 iken bu yıl %10.6 seviyesine gerilemiş. Mevduat ağırlığına baktığımızda bir azalış var. Mevduatlar toplam yükümlülüklerinin %80'ini oluşturuyor. Bu oran geçen yıl %81.6 idi. Yükümlülük ağırlığına baktığımızda bir artış var. Geçen sene aktiflerin finansmanında kullanılan yükümlülük payı %89.1 iken bu yıl %89.4 seviyesine yükselmiş. Finansal varlık ağırlığına baktığımızda bir azalış var. Geçen sene net finansal varlıkların aktifler içerisindeki payı %30 iken bu yıl %28.3 seviyesine düşmüş. Bu üçü de tabii ki olumsuz gelişmeler. Kredi ağırlığına baktığımızda bir artış var. Kredilerin toplam aktiflerin içerisinde %57.1'ini oluşturuyor. Bu oran geçen %55.1'di. Buradaki yükseliş de bizim için olumlu. Bankacılık faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Nakit kaybı yaşanmış 65 milyar TL seviyesinde. Bankacılık faaliyetlerinin nakit kaybı yaratması tabii ki istenmeyen bir durum. Serbest nakit akışına baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz yine. Bankacılık faaliyetleri ve yatırım harcamaları sonucunda elde edilen serbest nakit akışı eksi 116 milyar TL seviyesinde. Dönemlik toplam nakit akışına baktığımızda yine bir negatiflik var. Sonuç olarak yılbaşından bu yana %20 bir nakit azalımı gerçekleşmiş. Dönem sonu nakit miktarı ise 236 milyar TL seviyesinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Geçen yıl Garanti Bankası'na 1000 TL yatırsaydık şu anda 2221 TL'miz olacaktı arkadaşlar. Yani 2 katının bile üzerine çıkacaktı. Enflasyon, resmi enflasyonun %45-50 civarında olduğunu kabul etsek enflasyonun çok daha üzerinde bir getiri sağlamış. BIST 100'ün ortalaması 1158 TL. BIST 100'e göre zaten çok yüksek bir getiri getirmiş. Dolara koysaydık 1198 TL'miz olacaktı. Mevduata koysaydık faizde 1694 TL'miz olacaktı. Bunların tamamından yüksek getiri sağlamış arkadaşlar. Bitcoin'e koysaydık 2446 TL'miz olacaktı. Bitcoin işte Trump'ın seçilmesiyle ciddi bir yükseliş yaşadı, sıçrama yaşadı. Bu yüzden altında kalmış. Altına koysaydık da 1574 TL'miz olacaktı. Altından da bir hayli yüksek getiri sağlamış. Zaten bankaların işte kredileri ve oranların yükseldiği, faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde bankanın hisse fiyatının yükselmesi de şaşırdığımız bir durum değil açıkçası. Fiyat kazanç oranına baktığımızda garantinin şirket rasyo değeri 4.83 TL olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda ise Garanti Banka'nın rasyo değeri 1.52 TL olduğunu görüyoruz. Yani firma tüm mal varlıklarını falan satsa piyasa değeri bu tüm mal varlıklarının 1,5 katı değerinde şu anda arkadaşlar. Yani hisselerin toplam hisse sayısı çarpı hisse bedeli yaptığımızda toplam varlıklarının 1,5 katı değeri ediyor şu an için.
PEG rasyosuna baktığımızda ise Garanti Bankası'nın burada oranı 0.23 TL arkadaşlar. PEG rasyosuna göre bir hissenin ucuz olması demek, sıfıra ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi. Birin altında olması bizim için önemli. Burada 0.23 oranı gayet yeterli bir oran olarak gözüküyor. Hissemizin fiyatı 109.7 TL, hisse başına kar 22.7 TL. Piyasa değeri 460.7 milyar TL arkadaşlar. Ödenmiş sermaye 4.2 milyar TL, firmanın değeri 460.7 milyar TL. Temettü bilgilerine baktığımızda son temettüyü 29 Mart 2024'te verdiğini görüyoruz. Temettü verimi oranı 4.58. Yani daha önce de diğer videolarımda söylediğim gibi %1 olsa artık seviniyoruz. Çünkü daha düşük oranlar oluyor genelde. %4 bir hayli yüksek bir oran. Yani temettü yatırımcıları için de banka sektöründe alınabilecek bir hisse diyebiliriz. Toplam dağıtılan kar payı ise 13.1 milyar TL seviyesinde. Garanti Bankası analizimiz bu şekilde arkadaşlar. Burada artık dediğim gibi alıp almama kararı tamamen sizde. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız eğer bundan sonraki videolarım daha hızlı karşınıza düşecektir. İyi günler arkadaşlar.